Attığı bir basket sonrası kollar iki yanda. Güç gösterisi yaparken yüzünde çirkin olmaya çalışan sevimli bir çocuğun masumiyetiyle tribünlere bakan bir dev. Houston Rockets yine kazanıyor. Ve bu zaferleri onlara kazandıran süper yıldız 28 sırt numaralı Giresunlu bir çocuk. O, Türkiye'nin gururu, NBA'in parlayan yıldızı, basketbol dünyasının en büyük değerlerinden biri olan Alperen Şengün. Bu pozu artık tüm dünya biliyor. Peki bu unutulmaz kareye nasıl gelindi? İşte Alperen Şengün'ün hikayesi. 2012 yılında Giresun'da dünyaya gelen Alperen, balıkçı bir babayla çocuk bakarak aileyi geçindirmeye çalışan bir annenin 3 çocuğunun en küçüğü. Alperen, çocukluğunu "Benim çocukluğum sokaklarda geçti. Tehlikeli oyunları hiç korkmadan denerdim. İyi ki basketbolcu oldum, yoksa benim hayatım çok kötü olacaktı" diye anlatıyor. İçi içine sığmayan Alperen biraz da yaramazdı ve yerinde duramıyordu. Bir kez kolu kırıldı, 2 kez sokakta top oynarken araba çarptı. Hepsi top yüzündendi. İçi hava dolu plastik oyuncak onun en önemli eğlencesiydi. Ölümden dönse de topla oynama isteğinden hiç geri dönmedi. Sokakta oynarken ve bir de Ramazan aylarında boş yoğurt kaplarıyla kapı kapı dolaşırken ve Ramazan davulculuğu yaparken çok eğleniyordu. Alperen'in babası Kemal Şengün de basketbolcu olmak istemiş ama hayat şartları buna izin vermemişti. Spora olan yetenekleri fark edilince Kemal Bey Alperen'i önce yüzme sporuna yönlendirdi. Ama Alperen bu sporu pek sevmedi. Sonra futbol ve diğer branşlarla ilgilendi ama hiçbiri ona kendini ifade edebileceği bir ortam sunmadı. Arayışlar sürerken abi Alican basketbola başladı. Alperen, abinin lise 2. sınıftayken oynadığı bir okul maçını izlemeye babasıyla gitti. O gün yaşananları Kemal Bey şöyle anlatıyor. Bir gün Alperen'le birlikte abinin lise maçını izlemeye gittik. Alperen devre arasında sahaya girerek topu eline aldı ve potaya attı. Bu atış sayı olmuştu. Sonra tekrar attı. Bu da sayı oldu. Sonra tekrar ve tekrar. Hepsi sayı oldu. Alperen'in basketbol topuyla ilk tanışması böyle oldu. Sonra Alperen'i basketbol oynaması için kimin yanına versem diye düşünürken karşıma Salim Taslı çıktı. Kemal Bey'in çocukluk arkadaşı olan Salim Taslı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış ve yurda kesin dönüş yapmış bir isimdi. Salim Bey tam bir basketbol aşığıydı. Giresun'da da basketbolu sevdirmek için Giresun Belediyesi bünyesinde bir basketbol okulu açtı. Alperen'i 8 yaşında basketbol okuluna alan Salim Hoca ona aralıksız 4 yıl eğitim verdi. Alperen 12 yaşına geldiğinde ise artık bir üst kademede basketbol eğitimi alması gerekiyordu. Bunun için Salim Taslı, Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi kulüplere onu önerdi ama bu kulüpler onu pek önemsemediler. Ta ki Denizli'de düzenlenen bir turnuvada Banvit'in baş antrenörü Ahmet Gürgen onu görünceye kadar. Ahmet Gürgen Alperen'i hemen takıma aldı. 12 yaşında ailesinden ayrıldı. Banvit'in yatılı altyapı okulundaydı. Daha 12 yaşındaydım. Banvit tesislerinde kalıyorduk ve Giresun çok uzaktı. İlk 4 ay ailemi, özellikle annemi çok özlediğim için her gece ağlıyordum. Cep telefonum da yoktu. Sadece tesisin bekçi kulübesinden telefon edebiliyordum. Oradan ailemi arayıp beni buradan alın diye yalvarıyordum. Ben ağlıyordum, annem ağlıyordu, bekçi de ağlıyordu. Onlar için de çok zordu. Annem her aradığımda gözyaşı döküyordu. Ama iyi ki beni almamışlar, yoksa hayatım berbat olacaktı diyor Alperen. 2019'da Banvit A takımına yükseldi. 2019-20 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin 22 karşılaşmasına çıktı. Sezon sonunda Bandırma Basketbol Kulübü ekonomik sebeplerle kapandı. Alperen ve takım arkadaşları serbest oyuncu oldu. 7 Ağustos 2020'de Alperen Şengün yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gösterdiği performansla 12 Mayıs 2021'de Basketbol Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi. Alperen Şengün 2021'de NBA seçmelerinde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki 2 kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'ta takas edildi. 7 Ağustos 2021'de Rockets'la sözleşme imzalandı. Başlarda NBA'in sertliğine ve defans anlayışına alışamayan Alperen zamanla kendini geliştirdi. NBA tarihinin triple-double yapan en genç pivotu ve Rockets tarihinin triple-double yapan en genç basketbolcusu,
NBA tarihinde 21 yaşına gelmeden önce birden fazla triple-double yapan en genç pivot, 20 yaş ve altında bir pivot için maç başına en çok asist yapan oyuncu ve NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot unvanlarını eline geçirdi. 21 Ekim 2024'te Rockets'la 5 yıllığına $185 milyon bir sözleşmeye imza attı. Bu sözleşmeyle birlikte Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalayan isim oldu. Alperen Şengün 2025 NBA All-Star maçına yedek oyuncu olarak seçildi. 2007'de Mehmet Okur'dan sonra All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu oldu. NBA'de LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'nun ardından 5000 sayı, 2500 rebound ve 1000 asist barajına ulaşan en genç 3. oyuncu oldu. Alperen NBA'de rekorlar kırmaya devam ediyor. Onun için yorumlar yapan NBA yorumcuları yeni bir efsanenin ayak seslerini duyduklarını söylüyor ve her seferinde çok büyük övgüler almayı başarıyor. 22 Kasım 2020'de Alperen Şengün, 2022 Avrupa Şampiyonası elemeleri için ilk kez Türk milli takımına seçildi. 2025 Avrupa Şampiyonası da dahil tüm turnuvalarda Ay Yıldızlı takımın en önemli oyuncularından biri olarak gururla milli formayı taşıdı. Sempatik, güçlü, başarılı ve elde ettiği büyük başarılarla ülkemize büyük gururlar yaşatan Alperen Şengün tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor ve o da omuzlarındaki sorumluluğun farkında olarak en iyi şekilde mücadelesini sürdürüyor.